Görüşlerinizi ve videolarımızda yer almasını istediğiniz savaş, olay ya da dönemi yorumlara yazın. Biz de değerlendirelim. Otlukbeli Savaşı. Beyliğini hızlı bir şekilde büyük bir devlete dönüştüren Uzun Hasan, Gürcistan'dan Irak'a, İran topraklarından Anadolu'nun ortasına kadar egemenlik sahasını genişletti. Gücünü Osmanlı ile yarışacak seviyeye getirdiğini düşündüğü anda da vakit kaybetmeden yönünü batıya çevirdi. Daha önceki belgeselimizde belirttiğimiz gibi Yeni Timur olma davasında olan Hasan, yazdığı mektuplarla Fatih Sultan Mehmet'le arasını iyiden iyiye açmaya başladı. Savaşı kafasına koyan bu Türk sultanı, savaş öncesi zemini kendi lehine olacak şekilde ayarlamak için farklı faaliyetlere girişti. Bu faaliyetlerden ilk değineceğimiz, Akkoyunluların Karaman oğullarının iç işlerine karışması olacaktır. 1464'te Karamanoğlu İbrahim Bey'in ölümü üzerine oğulları taht mücadelesine girişti. Mücadelenin iki ana kutbunu İbrahim Bey'in oğulları İshak ve Pir Ahmet çekiyordu. İshak bir cariyeden doğmaydı ama ölen babasının gözdesiydi. Pir Ahmet ise Çelebi Mehmet'in kızı Sultan Hatun'un oğlu yani Fatih'in halasının oğluydu. Bu iç karışıklıktan yararlanmak isteyen Dulkadiroğulları Karaman topraklarına girdi. Ahmet Bey hemen Uzun Hasan'dan yardım istedi. Zaten böyle bir fırsat kollayan Akkoyunlular bölgeye girip Dulkadirlileri saf dışı bıraktı. Ama bir anda desteklerini İshak Bey'e vermeyi tercih ettiler. Ahmet Bey kuzeni Fatih'in yanına sığındı. İshak Bey bunun üzerine Osmanlı'nın gazabından korunmak için Memlük Sultanı'nın adına hutbe okuttu. Politik oyunlar çetrefilleşmeye başlamıştı. Osmanlı'nın desteğiyle kardeşini Ermenek yakınlarında yenen Pir Ahmet, Konya tahtının beyi olmayı başardı. Anadolu'nun ortasında Osmanlı'ya yakın bir oluşumun olması, bu bölgede gözü olan Memlük ve Akkoyunluları endişelendirdi. Fatih de bölgeyi güvence altına almak için Dulkadiroğullarını Karaman'a tampon yapma uğraşına girdi. Fakat aksine Pir Ahmet, Osmanlı nüfusundan kurtulmak için Uzun Hasan'la yakınlaştı. Üstüne Afyon'da Memlük seferi için hazırlanan orduya katılma çağrısını reddetti. Karaman Akkoyunlu ittifakını bozmak isteyen Sultan Mehmet, bölgeye asker göndererek Konya ve etrafını aldı. Şehzade Mustafa'yı Konya valiliğine getirdi. Kısa bir süre kaybettiği toprakları geri almaya çalışan Ahmet Bey ve kardeşlerinden Kasım Diyarbakır'a sığındı. Kardeşlerinden bazıları da Toroslara çekilirken Karaman isimli kardeşi İstanbul'a gitmeye karar verdi. Karamanoğullarına destek veren Alaye Beyliğine de Osmanlı komutanlarından Gedik Ahmet Paşa tarafından son verildi. Yıl 1471'di. Pir Ahmet ve Kasım Bey'in dışında yıkılan İsfendiyar oğullarından Kızıl Ahmet Bey de Uzun Hasan'ın yanına gitti. Akkoyunlu hükümdarı tıpkı Ankara Savaşı öncesi Timur'un yaptığı gibi Anadolu beylerini yanına çekmişti. Akkoyunluların diğer bir faaliyeti de Osmanlı'ya karşı Avrupa'da işbirlikçi aramak oldu. 1463'te Osmanlı ile savaşa giren Venedik'e ard arda elçiler yolladılar. Ayrıca Macaristan, Rodos şövalyeleri, Kıbrıs Krallığı ve Papalıkla ittifak çabalarında bulundular. Osmanlı'yı doğuda uğraştıracak bir güç, Batı devletlerinin her zaman işine gelmekteydi. Uzun Hasan bu ülkelerden özellikle top ve tüfek yardımı istedi. Ordusunun durumunu bilen sultan, düşük seviyeli teknolojisiyle Fatih'e karşı koymak istemiyordu. Osmanlı kanadında Akkoyunlularla savaş pek istenmiyordu. Avrupa'da uğraşılan isyanlar ve planlar uyarınca yapılacak fetihler vardı. Hali hazırdaki devlet erkanı da doğuda savaşmaya sıcak bakmıyordu. Ankara Savaşı'nın oluşturduğu yıkım ve kaos aradan 70 yıl geçmesine rağmen devletin hafızasında tazeydi. Osmanlı Türkleri doğudan gelen bu tarz tehlikelerden çekiniyordu. Her ne kadar başta Fatih gibi bir lider olsa da bu tarz bir tehdit kafalarda acaba yine aynı şeyler olur mu sorularına yol açıyordu. Belki padişahların olmasa da devletin ve askerlerin bu çekincesi Yavuz'un çaldıranına kadar azalarak da olsa varlığını koruyacaktı. Vaktin geldiğine kanaat getiren Akkoyunlular, yanlarındaki beylerin de etkisiyle Osmanlı topraklarına fiili müdahaleye girişti. 1472'de 30 bin kişilik bir orduyu düşmanlarının üzerine yolladılar. Emir Ömer Bey, Tokat üzerine yürüyecek şehri baştan başa yağmaladı ve yaktı. Amasya'daki Şehzade Beyazıt'ın üzerine geldiğini haber alınca Diyarbakır'a geri döndü. Kısa bir süre sonra 1472 kışında da bu defa Yusufça Mirza kumandasındaki 20 bin kişilik bir Akkoyunlu ordusu Karaman'a yürüdü. Karamanoğlu Pir Ahmet Bey, Akkoyunlu desteğiyle Karamanlı topraklarını ele geçirdi.
Akkoyunlu ordusunun Osmanlı topraklarındaki harekatının haberi İstanbul'a ulaşınca Fatih Sultan Mehmet otağını Üsküdar'a kurdurup hemen sefer hazırlıklarına başlamasını emretti. Vezir-i Azam İshak Paşa görevden alınıp yerine kriz yönetiminde deneyimli olan Mahmut Paşa tayin edildi. Mahmut Paşa, kışın yaklaşmasından dolayı hazırlıkların tamamlanamayacağını söyleyerek padişahı seferin bahara teciline razı etti. Akkoyunlular üzerine Konya valisi Şehzade Mustafa gönderildi. Osmanlı ordusu Ağustos 1472'de hasım kuvvetleri Eflatun Pınarı denilen yerde karşıladı. Sağına Gedik Ahmet Paşa'yı, soluna Rumeli beylerinden Mehmet'i alan Şehzade Mustafa, Yusufça Mirza'ya taarruza geçti. Kanlı ve şiddetli bir çarpışmadan sonra ikindiye doğru sonuç belli oldu. Osmanlılar rakibin iki koldan çevreleyip bir çember içine almış ve yok etmişti. Mirza esir edilirken Pir Ahmet ve Kasım Beyler az sayıda adamla kaçmayı başardı. Papalık, Venedik, Napoli ve Rodos şövalyelerinin meydana getirdiği 87 gemilik Haçlı donanması da bu sırada harekete geçmişti. Haçlılar, Uzun Hasan'la temas kurabilmek ve Karamanlılara yardım edebilmek için Silifke ve Kız Kalesi'ni alıp Karamanlı Kasım Bey'e verdiler. Böylece kıyı şeridi Uzun Hasan ile iletişim kurmaya uygun hale geldi. Haçlı donanması daha sonra Antalya'ya saldırdıysa da şehri alamadı. Napolililer, Venediklilerle aralarında anlaşmazlık çıkınca donanmalarıyla İtalya'ya geri döndüler. Venedik ve Papalık gemileri 13 Eylül 1472'de İzmir'e saldırarak şehri ele geçirdi. Bütün kış her iki taraf nihai karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlamaya çalıştı. Venedik, Akkoyunlu hükümdarının istediği top, topçu ustası ve çeşitli silahları birkaç gemiyle İçer sahillerine gönderdi. Ancak Osmanlıların aldığı tedbirler yüzünden bu mühimmat Uzun Hasan'a ulaşamadı. Bu arada Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet'e yazdığı bir mektupta Kapadokya ve Trabzon'un kendisine verilmesi şartıyla barış yapabileceğini bildirdi. Fatih Sultan Mehmet cevap olarak ağır sözlerle Uzun Hasan'ı baharda savaşa davet etti. Fatih, önce batı sınırlarından emin olabilmek için Macarlarla bir anlaşma yaptı. Padişah ayrıca Memlüklerle de bir ittifak yapmıştı. Uzun Hasan bu sırada müttefiklerinin faaliyetlerini ve yardım geldiğini haber alınca Osmanlılara karşı harekete geçti. Venedik elçisi Barbaro, Gorigos'tan 5 Haziran 1473'te Uzun Hasan'a yazdığı mektupta Venedik'in İstanbul'a saldırmaya hazır olduğunu bildirince Akkoyunlular büyük kutlamalar yapmışlardı. Venedik senatosu, Haçlı donanmasının ikiye ayrılması ve müttefiklerden işaret alınır alınmaz Çanakkale Boğazı'nın geçilmesi konusunu tartıştı. Başlangıçta reddedilen bu fikir daha sonra kabul edilerek Amiral Mocenigo'ya bu yönde talimat verildi. Ancak Kıbrıs Kralı Yakes Giacomo'nun ölümü yüzünden Mocenigo Kıbrıs'a gitti. Böylece Venedik donanması büyük bir tehlike oluşturmadı. Venedik'in Uzun Hasan'a gönderdiği ateşli silahlar da bir türlü Akkoyunlara ulaştırılamamıştı. Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlı top ve tüfekleri muharebenin kaderini tayin edecekti. Bu hesaplar yapılırken Osmanoğulları ordularını toplayıp çoktan İstanbul'dan ayrılmıştı. Bütün hazırlıklarını tamamlayan Sultan Mehmet, İstanbul'un muhafazasına küçük oğlu Şehzade Cem'i tayin ettikten sonra Mart 1473'te Üsküdar'dan hareket etti. Padişah Yenişehir'e ulaştığında Rumeli Beylerbeyi Has Murat Paşa, Gelibolu üzerinden geçirdiği Rumeli kuvvetleriyle orduya iltihak etti. Şehzade Mustafa Batı ve Güney Anadolu askerleriyle Beypazarı'nda, Şehzade Beyazıt Kuzey Anadolu askerleriyle Kazova'da orduya katıldılar. Bir yıl önceden Rumeli'den getirilen akıncılar hali hazırda sınırda yağma ve keşif hareketlerini yürütüyordu. Osmanlı'nın hazırlıkları devam ederken Hasan Padişah da ordusunu Tebriz'de toplamıştı. Fatih Sultan Mehmet, Sivas'a ulaşınca orduyu savaş nizamında ilerletmeye başladı. Bundan sonraki düşman ülkesiydi ve coğrafi şartlar kendilerini yıpratabilirdi. Osmanlı ordusu bu şekilde 40 gün yol almasına rağmen Uzun Hasan ile karşılaşılmadı. İstanbul'la düzenli haberleşme sağlanamadığı için Osmanlı baş şehrine Akkoyunluların galip geldiği rivayetlere ulaşmış, bunun üzerine Şehzade Cem kendi tahta geçme hazırlıklarına başlamıştı. Bu arada zaman zaman iki tarafın öncü birlikleri arasında çatışmalar yaşandı. Ordu Koyunhisar ve Şebin Karahisar üzerinden Erzincan'a ulaştı. Fatih'in amacı Tercan istikametinde ilerleyip Fırat'ı geçmekti. Uzun Hasan da Osmanlıları Çetin Anadolu dağlarında yorup sonra üzerine çullanmayı planlıyordu. Osmanlılar doğuya doğru ilerlediği sırada Akkoyunlular nehrin karşısında ortaya çıktı. Buradaki Uzun Hasan kuvvetlerinin nehri geçmesini engellemek üzere Osmanlı ordugahı Fırat'ın genişlediği bir kumsal alanda kuruldu. Has Murat Paşa ile Mahmut Paşa'nın mahiyetinde bir kısım asker verilerek nehrin karşı tarafına geçirildi.
Uzun Hasan'ın oğlu Uğurlu Mehmet Bey'in kumandasındaki Akkoyunlu birlikleri nehri geçen Osmanlı birliklerine saldırıp kısa bir çatışmadan sonra sahte bir geri çekilme yaptı. Mahmut Paşa bunun bir hile olduğunu anlayarak Has Murat Paşa'yı ileri gitmemesini emrettiyse de Has Murat Paşa, bazı kaynaklara göre mahiyetindekilerin zaferin şerefini yalnızca Mahmut Paşa'ya bırakmaması yönündeki telkinleri, bazı kaynaklara göre de tecrübesizliği yüzünden onu dinlemeyip Akkoyunluları takip etti. Dar bir geçide çekilen Has Murat Paşa'nın birlikleri burada 4 Ağustos 1473'te cereyan eden çarpışmada bozguna uğradı. Has Murat Paşa nehri geçmeye çalışırken boğuldu. Turahan Bey oğlu Ömer Bey, Aydınoğlu Hacı Bey, Molla Fenari oğullarından Ahmet Çelebi gibi devlet ileri gelenleri Akkoyunlulara esir düştü. Osmanlı birliklerinin kaybı 4000'i buldu. Uğurlu Mehmet bu sevinçli haberi babasına bildirdi ve derhal harekete geçip Mahmut Paşa'yı da yenmek için izin istedi. Hasan Padişah önce izin verdiyse de Hatunu Selçuk Şah'ın telkinlerine uyarak Uğurlu Mehmet'i geri çağırdı. Zira Sultan Halil ve Yakup'un annesi olan Selçuk Şah hanım, Uğurlu Muhammed'in başarılı olması halinde oğullarının taht şansı kalmayacağını düşünüyordu. Ne var ki büyük bir fırsatta kaçırılmıştı. Savaş alanında dahi entrikalar devam ediyordu. Bu çatışmanın bıraktığı etki her iki taraf için de farklı oldu. Osmanlı cenahında tam bir matem ve karamsarlık hakim olurken, Akkoyunlularda bayram havası yaşanıyordu. Daha önce akıbeti için oldukça endişeli ve karamsar olan Uzun Hasan Bey'in kendine güveni gelmiş, rakibini küçük görmeye bile başlamıştı. Fatih'in kaderini daha önce mağlup ettiği hükümdarlara benzetiyor ve etraf ülkelere şimdiden kazanacağı zafer haberini gönderiyordu. İntikam hissiyle bilenmiş olan Fatih ordusunu nizama sokarak ileri yürüyüşe geçti. Uzun Hasan Bey Osmanlı ordusunu bir hafta takip etti. 21 Ağustos 1472 günü Otlukbeli tepelerinde hasmına gözüktüler. Osmanlılar o sırada bu tepelerin eteğindeki vadiden geçmekteydiler. Fatih hasmının gözüktüğü haberini alınca alıcı atına bindi, askerlerin başına geldi ve orduya tabiye kurmasını emretti. Kendisi de demir zırhını giyerek merkezde yerini aldı. Bu arada ordusunun önünü araba ve zincirlerle kapatarak sağlam bir istihkam yaptı. Pusuya düşmek istemiyorlardı ama bulundukları konum aleyhlerindeydi. Osmanlı merkezinde Fatih Sultan Mehmet 10.000'i Yeniçeri, 10.000'i Kapıkulu süvarilerinden oluşan birliklerle yerini almıştı. Sağ kanatta Şehzade Beyazıt'la Rumeli askerleri, solda ise Şehzade Mustafa ile Anadolu askerleri yerini almıştı. Toplam güçleri 70.000 ile 100.000 arasındaydı. Çok sayıda da tüfek ve top mevcuttu. Akkoyunlu merkezinde Uzun Hasan, sağda Zeynel Mirza, sol kanatta ise Uzun Hasan'ın yeğenleriyle oğlu Uğurlu Mehmet bulunuyordu. Kuvvetlerin toplamı 70.000'i geçiyordu ve neredeyse tüm birlikler atlıydı. Savaş Akkoyunlu öncülerinin taarruzuyla başladı ve saatlerce bir öncü savaşı halinde devam etti. Davut Paşa, düşman öncüleri tepelerden inmeden derenin ön sırtlarını ele geçirip ordusuna zaman kazandırmak istiyordu. Bunun için dereyi geçti ve tepelere taarruza geçti. Gavur İshak'ın kuvvetleri Osmanlı öncüleriyle karşı karşıya geldi. Davut Paşa kuvvetleri inatla karşı koyuyor ve direniyordu. Bu olurken Akkoyunlular da tepelerde davul ve zurnalarla savaş naraları atarak savaşı izliyorlar ama pozisyonlarında bir değişime gitmiyorlardı. Davut Paşa'nın oyalamasıyla Osmanlı ordusu dere içindeki konumlanmasını bitirdi. İshak Bey'in öncüleri yenildi ve tepelerdeki yerine doğru çekildi. Osmanlılar rakiplerinin bu duraklamasından yararlanarak iki koldan taarruza başladı. Şehzade Mustafa'nın kuvvetleri dereye geçerek Zeynel Mirza'nın üzerine doğru ilerliyordu. Azaplar süvarilerin önünden gidiyordu. Düşmanla ok menziline girince okları kullanmaya başladılar ve hemen cepheyi süvari kuvvetlerine açtılar. Tarafların süvarileri arasında ölesiye bir muharebe başladı. Osmanlı azapları da bu sırada yanlardan düşmana ok yağdırıyordu. Bunların üzerine rakibin yaya birlikleri saldırınca yakın dövüş iyice kızıştı. İşte bu anda sol kanattaki toplar ve tüfekler bir anda alev yağdırmaya başladı. Buna ilave olarak Vezir-i Azam Mahmut Paşa'nın aldığı tedbirler uyarınca geri kısımlarda uygun yerlere yerleştirilmiş toplar da ateşe başladı. Rakibin buna karşı koyacak ateşi silahı olmadığı için ağır kayıplar veriyordu. Şehzade Beyazıt kuvvetleri de çoktan ilerlemeye başlamıştı. Dereyi geçmek bu birliklere zorluk vermiş, çok sıcak olması, dere yatağına hava cereyanının olmaması zırhlar içindeki birlikleri bunaltmıştı. Tepeye bir an evvel çıkarak bu durumdan kurtulmak için çıkılması en rahat tarafa yönelmiş, bu suretle de düşmanın sol kanadı yerine merkez kuvvetlerin son kanadına düşünmüştü. Tabii Akkoyunlu sol kanadının dereyi bir savunma hattı olarak düşünüp sıkı durması da etkili olmuştu. Mehmet Mirza,
ne olur ne olmaz diye ihtiyat kuvveti olarak beklediğinden bu durum karşısında uzun süre hareketsiz kaldı. Bu durum Osmanlıların işine yaramıştı. Beyazıt'ın savaşı kızıştırmasının ardından Şehzade Mustafa'nın kuvvetleri düşman sağ kanadı içinde o kadar ilerlemişti ki merkeze doğru yönelim gösterdi. İki Osmanlı kanadı neredeyse birleşecekti. Akkoyunlu merkezi için çok tehlikeli bir hal alan bu durum karşısında Uzun Hasan, Anadolu süvarilerinin üzerine at sürmüş, boğuşmak zorunda kalmıştır. Bu noktada savaşın en kanlı anları başlamıştı. Dost düşman birbirine karışmış, öylesiye dövüşüyorlardı. Türkmen süvarilerle sipahiler birbirine girmiş, tüfek sesleri arasında azap askerleri varını yoğunu ortaya koyuyordu. Hengame içinde Akkoyunlu birlikleri yorulurken Osmanlı askerleri sistemli savaşmaya alıştıklarından nöbetleşe savaş sistemini uyguluyorlardı. Böylece dinlenerek savaşmaktaydılar. İşte bu sırada Mehmet Mirza'nın savaşa girmemiş birlikleri dere yatağına doğru kaydırma hareketine başladı. Böylelikle düşmanın ardına geçeceklerdi. Durumu fark eden Gedik Ahmet Paşa, Şehzade Beyazıt'a daha savaşa girmemiş birliklerin bir kısmını buraya yollamasını söyledi. Zaten sol kanat iyi çalıştığı için merkezdeki savaşı kenara bırakan Rumeli ordusu yön değiştirip yeni hedefine saldırdı. Top ve tüfekle beraber gelen süvari hücumu işe yaradı. Akkoyunlu sol kanadı yavaş yavaş geri çekilmeye başladı. Bir Anadolu sipahisi olan Sivaslı Oruç, sol cenahta Zeynel Mirza'ya yaklaşıp padişahın oğlunun kafasını bir kılıç darbesiyle kesmeyi başardı. Komutanların kellesini bir Osmanlı askerinin elinde gören askerler paniğe kapılıp kaçışmaya başladı. Savaşın rengi bu olayla beraber belli olmaya başlamıştı. Kalan birlikler de kendi merkezlerine doğru çekildiler. Şehzade Mustafa'nın saldırısını durdurmak isteyen Uzun Hasan, kuvvetlerini yardım için sağa sola koşuşturuyordu. Görünen o ki bu çaba yetersizdi. Çarpışmalar devam ederken Sultan Mehmet karşısına isabet eden Sarp tepeleri ordunun düzeni bozulmadan çıkmaya çalışıyor ve duruma göre Yeniçerileri cephelere sevk ediyordu. Tepeye yaklaştığı sırada Akkoyunlu sol kanadının dağıldığını öğrenmişti. Uzun Hasan savaşın aleyhine döndüğünü görmüş, bütün yedeklerini öne sürerek savaşa girmişti. Ama başarı gelmiyordu. İki oğlunun öldüğünü, birinin de esir düştüğünü duyan Hasan padişah bir durum değerlendirmesi yaptı. Merkez birliklerin çoğu sağlam olmasına rağmen ordunun geneli dağılmış ya da zor bir durumdaydı. Kendisi de Şehzade Mustafa ve Mahmut Paşa'nın birlikleriyle uğraşıyordu. Tüfek ve topa karşı ordusu bir mukavemet gösterememişti. Üstelik Osmanlılar bırakın yedeklerini kullanmayı, daha ezici güçteki Kapıkulu birliklerini kullanmamıştı bile. Üstelik savunma için tahkim ettirdiği tepelerde düşman eline geçmişti. Coğrafi koşullar tersine dönmüştü. Bunlar yetmezmiş gibi Fatih Yeniçerilerden bir kısmını daha oyuna sokmuştu. Uzun Hasan savaşı biraz daha sürdürürse kendi tuzağına düşecek ve vadinin içinde Osmanlı ordusundan hiç sıyrılamayacaktı. Padişahın yaptığı durum değerlendirmesi mükemmeldi. Kararını vermişti. Çekilecekti. Bir dakika daha meydanda durursa esir düşmesi işten bile değil. Yerine kendisine benzeyen Alpagut Mehmet Bey'i bırakıp yenilgiyi de kabul ederek kaçmayı başardı. Kaçanlar arasında Karaman Beyleri de vardı. Osmanlılar Uzun Hasan zannıyla Alpagut'u esir ettilerse de kısa bir süre sonra Uzun Hasan olmadığını ve onun kaçtığını anladılar. Akkoyunlu hükümdarının savaş meydanında kalan sancağı, davulu, mehterleri, cephanesi ve hazinesi Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna getirildi. Babasının kaçtığını ve kardeşinin maktul düştüğünü duyan Uğurlu Mehmet de savaş meydanından çekildi. Zafer Osmanlı Devleti'nin olmuştu. Savaş 8 saat sürmüş, Akkoyunlardan 10.000, Osmanlılardan 1000 asker hayatını kaybetmişti. Akkoyunlu hükümdarı hızlıca Bayburt'a gelerek ailesini Tebriz'e yolladı. Kendisi de Azerbaycan topraklarına hızlıca çekilerek yaralarını sarmaya çalıştı. Fatih ise savaş meydanında birkaç gün daha durup divanı topladı. Alınan karar gereğince düşmanı takip etmeme kararı alındı. Mevsim dönüyordu ve batıdan da gelecek tehlikelere karşı hızlıca geri dönülmeliydi. Zaten düşmana 20-25 yıl belini doğrultamayacağı bir mağlubiyet verilmişti. Alınan karar uyarınca Fatih ordusunu toplayıp Şebin Karahisar ve bazı kaleleri alıp memleketin yolunu tuttu. Savaşta elde edilen ganimetin yanında birçok bilim adamı ve sanatkar da İstanbul'a götürülmekteydi. Esir edilen 4000 Akkoyunlu'dan her gün 400'ü Fatih'in emriyle ibreti alem için öldürülüyordu. Fatih bir eliyle gül tutarken öbür eliyle kanlı kılıcını savuruyordu. Otlukbeli Savaşı'nda elde edilen zafer, Timur mağlubiyetinden sonra doğudan gelecek tehlike korkusu taşıyan Osmanlılara büyük bir moral kazandırdı. Bu muharebe klasik Türkmen ordularının Osmanlıların ateşli silahlardan mücehhez düzenli birlikleriyle artık baş edemeyeceğini ortaya koydu. Böylece Osmanlıların Doğu Anadolu'ya ve ticaret güzergahına hakim olmalarının yolu açılırken,
Akkoyunlular bu yenilginin ardından kendilerini bir daha toparlayamadılar ve kısa süre sonra tarih sahnesinden çekildiler. Onların boşluğunu ise yeni bir dini siyasi oluşum haline gelen, Osmanlılar için daha önemli ve ciddi bir rakip olan Safeviler doldurmuştur.